Merhabalar arkadaşlar, merhabalar. Ben Ozan Kurzbay. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Achtung diyerek bugüne başlıyoruz arkadaşlar. Mayday, mayday. Aynen. Arkadaşlar bol bol like ve bol bol yorum rica edeceğim. Tabii abone abone olursanız da sevinirim. Aynen. Ve evet. Ay bugün Balık burcu ile yollarını ayırıyor. Aynen. Hemen açıyoruz Solar Fire'ı. Açalım Solar Fire'ı. Ay bugün Balık burcu ile yollarını ayırıyor. Ve burada gördüğünüz gibi 26 derece. Yarına Ay Koç burcuna giriş yapacağız. Ay matematiksel olarak eksi değerinden çıkıp matematiksel olarak artı değerine giriş yapacak. Ama Achtung, şu aralar Ay Neptün kavuşumu var. Bir iç dalgalanma, eksi ateş ve su elementinin çarpışması içerisinde olacağız. Orada ateş mi suyu buharlaştırır, yoksa su ateşi söndürür? O tamamen size kalmış olan bir şey. Ama dikkat, Balık burcu çok güçlü olmayan bir burçtur ve havlu atmanıza sebebiyet verebilir. Siz eksiyle eksiden çarpıp artı çıkaramıyorsanız havlu atıp gitme isteği duyabilirsiniz. Ama yarın Ay Satürn kavuşumu var. Ay Satürn kavuşumu hemen buradan evet, bu gitsin. Bu da gitsin, dünden kalan. Komple gitsin tamamen. Hop. Sen de git kardeşim. Aynen. Done. Şimdi Ay yarın buraya gel. Ayı yarın alıyoruz. Çat. Ay Neptün ve Satürn kavuşumu Koç burcunda. Ay, Neptün ve diğer gezegenler aynı gördüğünüz gibi. Yarın Ay hem Satürn'le hem Neptün'le kavuşum halinde olacak. Ay çarpı kavuşum, çünkü Neptün ve kavuşum Satürn. Satürn disiplin demek. İstikrar demek. Ve üretim demek. Aynı zamanda zaman demek. Zamanı temsil eder. Neptün illüzyon demek. Yaratıcılık demek. Kolektif demek. Aynı zamanda su demek. Aynı zamanda hastalıklara kadar gider. Aynen. Ay da bilinçaltı. Bilinçaltı robotumuz, otomatik her şeyi bize yaptıran
aynı zamanda alışkanlıklarımız. Güvenliğimiz, güvenlik ve atalar. Çünkü 4 numaralı evi temsil ediyor. Şimdi ataları alacaksın. Güvenliğini alacaksın. Alışkanlıklarını alacaksın. Bir kere alışkanlıklarından vazgeçmek istiyorsan önce bir robot gibi hareket etmeyi bırakacaksın. Bunun için de bilinçaltını dönüştürmen gerekiyor. Bunun için de üretim yapman gerekiyor. Üretim yapmak için de hayallerinin peşinde gitmen gerekiyor. Burada bunun için de yaratıcılığını kullanman gerekiyor. Ve ay şu anda balık burcundayken önüne illüzyonlar çıkarır. Bunlar eksidir, bunlar artıdır. Sen bu illüzyonu çarparsan eğer ortaya yaratıcılığınla beraber Satürn disipliniyle beraber ve istikrarlı bir disiplinle beraber ve en büyük güç olan zamanı kullandığın zaman hem yaratıcılığının peşinde koşturuyorsun, hem illüzyonları ortadan kaldırıyorsun, hem hayallerini Satürn'le inşa ediyorsun. Ama bunun için öncelikle bilinçaltını dönüştürmen gerekiyor. Robotu yani ezbere olan hareketlerini değiştirmen gerekiyor. Çünkü ezberi değiştirmediğin sürece ne güvenlik alanında güvende kalabilirsin. Çünkü güncelleniyoruz ama sen aynı ezberlerle hareket etmeye devam edersen güncellenmezsin. Bu durumda gitgide eksi kutbuna gidersin. Ama sen güvende olduğun illüzyonunda devam edersin. Kendine bir illüzyon yaratırsın. Ben güvendeyim diye ama aslında değilsin. Değilsin. Ve en önemli şey bu. Burayı paramparça edeceksin. Bununla bunu kullanacaksın matematikte. Böl, çarp. Ne oldu? Darmadağın olsun. Niye? Çünkü bunun yarattığı en önemli şey budur. Nedir? Bu toplum. Kolektif. Ne yaratır sana? İllüzyon. Niye? Yapmayasın diye. Sana yapmayasın diye her türlü matematiksel negatifi getirir toplum. Çünkü toplum balık burcudur. Toplum balık burcudur. 12 numaralı ev. Kolektif alan. Balık burcu. Yani yönetilenler, matematiksel olarak astrolojide yönetilenler. Yönetenler değil. Yönetilenler. Ve teslim olanlar. Bunu uygularsan hayallerini unut. Herkes sana nasıl olmayacağını anlatır. Sen gider deneme yanılma yöntemiyle nasıl olduğunu görürsün. İstikrarlı ve olana kadar eksiyle eksiği çarpma. Şimdi bir denedin eksi. 2 denedin eksi. 3 denedin eksi. 4 denedin eksi. Bak bunların hepsi arka arkaya toplanıyor. Sen bunların farkında değilsin. 5. denedin eksi. Burada matematiksel olarak sen denemeye başladığın an eksi çıkmıyorsa
orada bir yanlış var demektir. Çünkü bir yapının inşa olması için eksi ile eksinin mutlak çarpılması gerekir. Başarısız olmak zorundasın. Yoksa o hayal inşa edilemez. Çünkü bir eksi bir artıyla çarparsa sonuç eksi olur. Tekrar denedim. Başarısız. O eksiyle o eksiyi çarpmak zorundasın. Onlar zaten orada bütünleşecek. Başarısız olmadığın hiçbir yerde hiçbir şeyi inşa edemezsin. Hiçbir şey matematiksel olarak sonsuza kadar artıyla gidemez. Mümkün değil. Matematiksel olarak imkansız bir kere. İmkansız. Ve sen hep eksi, hep eksi, hep eksi, hep eksi diye bırakıyorsan artık o zaman o eksileri niye yaptın? O eksileri birbirine çarpıp bir bina inşa etmek için yaptın. Ve onları birbirine çarpmazsan zaten ne olmaz? Farklı bir yöntem denememiş olursun. Bunu yaptım, eksi olmadı. Bunu yaptım, eksi olmadı. Sen şimdi aynı bunu ve aynı bunu yapmaya devam edersen yine eksi çıkacak. O zaman şu geldiği zaman şunu yapmayı deneyeyim, şu geldiği zaman şunu yapmayı deneyeyim. Ne yaptın? Eksi ile eksiyi çarptın. Orada bir artı çıkmak zorunda. Çıkmak zorunda bir matematiksel, yani imkansız çıkmaması. Ama denemeye devam etmek zorundasın. Yapacak bir şey yok. Denemeden ikinci eksiği çıkaramazsın. Denemeden üçüncü eksiği çıkaramazsın. Ben görüyorum, bir deniyorlar, bırakıyor. 10 kişinin 9'u bir denemeden sonra yaptım olmadı. Bıraktım. İkinci eksi yapmadan nasıl çarpıp artıyı çıkarmayı planlıyorsun? Matematiksel olarak imkansız. Hiç şansın yok. Matematiksel olarak imkansız olan bir şey yapmadıktan sonra sen onun oluşmasını hangi mantıkla bekliyorsun? İmkansız. Demek ki buradan çıkan sonuç ne? Mantıklı hareket etmiyorsun. Ve mantıklı hareket etmediğin sürece o kurmaya çalıştığın düzeneğin geleceği yoktur, imkansız. Ve yarın ay Koç burcunda. O artıyı kullanmak zorundasın yarın. Çünkü Koç matematiksel olarak artı değerdedir. Achtung. Şimdi bunu tarotla okumaya geçelim. Güneş burcu ve yükselen burcu Koç olan arkadaşlar. 1 numaralı eviniz. Olasılıklar. Bütün olasılıkları gözden geçirmen gerekiyor yarın. Aynen. Ve bunu Neptün'ün yaratıcılığıyla Satürn disiplinini birleştirirsen olur. Pardon burada. 1 numaralı kart der ki sakın şeytan kartına takılı kalma. Aşırı hırs, kör kütük gitmek ve etrafında kör kütük gelip de balık halde seni sömürmeye gelenler. Geçtiğimiz süre zarfı içerisinde etrafın bunlarla dolmaya başladı. Çünkü sen risk aldın. Almış olman gerekirdi. Çünkü sen değneklerin kralısın. Otomatik olarak sana mıknatıs gibi gelmeye başladılar. Ve sen önündeki fırsatları değerlendirip olasılıklar evi, onları değerlendirip inşa etmek zorundasın sayın Koç. Haberin olsun, o şeytan kartı nedir? O şeytan kartı seni kandırmaya çalışanlar. Senin dengini bozmaya çalışanlar. Yani senden artı alıp kendine katmak isteyenler. O dengeyi seni manipüle etmeye çalışanlar. Ve en önemlisi sana yük olmaya çalışanlar. O şeytanlar onlar.
Onlar senin hırsın değilmiş. En fazla senin istikrarsızlığın olur. Ama hırsın değilmiş. İstikrarsızlık nedir? O konudan o konuya atla, o konudan o konuya atla. O birikecek, o birikecek, o birikecek, o birikecek. Ne olacak? Elinde patlayacak. Çok yüklenmiş olacaksın. Onu bir yere bırakacaksın. Başkalarının sorumluluklarını almayı bırakacaksın. Onları senden alıp bir şey vermediği zaman onları da bırakacaksın. Aksi takdirde o önüne çıkan olasılıkların hiçbiri senin fırsatına dönüşmez. Ama Satürn dönüştürmek zorundasın diyor. Yapacak bir şey yok. Orada gölgelerin gücü adına diyoruz. Aynen. Gelelim şimdilik sayın boğa burçlarına. 12 numaralı ev. Yani geçmiş hesapların kapanması ve oradan yeni bir inci tanenin oluşturulması. Mayday, 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 mayday sayın boğa. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Der ki, geçtiğimiz süre zarfı içerisindeki üstündeki gereksiz yükleri yeni alana getirmedin herhalde, değil mi? Getirdiysen çünkü fiyasko. Çünkü işte ben daha 2-3 video önce dedim onları orada bırakmak zorundasın diye. Onları bırakmadıysan bu level'da zaten daha adım atar atmaz çökeceksin. Orada yapacak bir şey yok. Çünkü burada yenilenmeye gitmek durumundasın. Yenilenmeye gittiğin anda tılsımların çoğalmasıyla bunların yarısından çoğu üstünden gidecek zaten. Neşterle. Gidecek onlar oradan. Orada yapacak bir şey yok. Orada yapacak hiçbir şey yok. Çünkü bir kaosa gireceksin. Bir kaos alanına gireceksin. O kaos alanında hepsi dağılacak. Çünkü yarısından çoğu senden sömürüyor. Onlar o kaosu, ateş elementini gördükleri an Yusuf kaçacaklar. Niye? Çünkü yemez. Onlar sana güveniyor. Ve orada herkesten ayrı ayrı ifade alınacak. Onlar o ifadeye giremezler. Onlar tek tek hiçbir şeyi ele alamazlar. Çünkü level'ları yetmez. Sana tutunarak geldiler. Çünkü sen topraksın, güçlüsün. Matematiksel olarak eksi olabilirsin. Ama topraksın, güçlüsün. O yüzden bunu baz alıp da hareket etmek zorundasın. Aynen. O değneklerin onlusunun üstüne gidelim. Neymiş? Kendi değerini bilememek mesela. Kendi değerini bilememek. Senin gözünün içine sokuyorlar. Seni manipüle ediyorlar. İşte o ben sana daha önce bunları yapmıştım. Sana daha önce bunları yapmıştım ama bunun hatırı yok mu? Bunun yok abi. Yok. Şu level'da o eski level'daydı. O hatır orada kaldı. Bitti. Burada yok. O şalterin inmesi gerekiyor. O şalterin inmesi gerekiyor ve senin yönetimi kendi hayatının yönetimini ele alman gerekiyor sayın boğa. Aksi takdirde ölene kadar mokoko arrivederci. Orada yapacak hiçbir şey yok. Olsa dükkan senin. Çünkü ateş elementine giriyorsun kardeşim. Orada yapacak bir şey yok. Gelelim şimdi ikizler burcuna. 11 numaralı ev, dış bağlantılar. Koç orada yapacak bir şey yok. Wow, yani ikizler yarın cıbba. Niye? Ateş elementi çünkü ikizler bunu çok sever. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Ne diyormuş? Bir süre önce yaptıklarının karşılığını almaya başlamış olman lazım diyor tılsımların kraliçesi ve şu anda onun verdiği hırsla yardıracaksın. Kaptırıp gideceksin. Ve bunun için bir takım küçük değişiklikler yapman gerekiyor dış bağlantılarda. Ve yapacağın en büyük hata şu olur. Ben bunu şimdi beğenmiyorum artık ama şu böyle şımarıklık, fazla ego,
Çünkü aldın ya artık. Aldın ya arkadan şeyi. Gaza geldi. Bunun için mi getirdiniz öyle buraya arkadaş? Bu kadarcık şey için mi getirdiniz öyle buraya? Bu ne? Güneş kartının üstündeki çocuk. Ne oldu? İçerideki çocuk beslendi. Bunun için ya, gerek yok. Bunu dersen arrivederci. Arrivederci. Yapacak bir şey yok. O level arrivederci. Ne olur biliyor musun? Çat. Ha ya. Böyle de konuşuyoruz oğlum. Ondan sonra Yusuf. Ne oldu? İşte hesaplarım tutmadı. Abi sen olanı değer olarak kullanmadıysan, o verimi kullanmadıysan sana yapacağımız hiçbir şey yok. Niye? Çünkü sen ikizlersin, kendini gaza getirdin. Kendine bir illüzyon yarattın. Yemez. Olmaz. Lan diye düşersin. 11 numaralı o bağlantı gider kopar. Bir sonra bir ileriki adımda ne yapacaksın o bağlantıyı kopardığın zaman? Ve bunu beğenmedi. Başka bağlantıda gelmedi. Hadi yürü gidiyoruz. Ne yapıyoruz? Gidiyoruz. Bağlantı kurmadık. Teminki de elini tersi itmeseydin. Ondan dolayı. Aynen. Ay satım kamışım oğlum. Boru mu? Orada elinde bir değer olmak zorunda. Sana diyecek çünkü. Tamam elindekini anladık. Bir sonraki aşamada neyi kullanacaksın? Yok. Gelelim şimdi yengeç burçlarına. Kariyer evi. Kariyer evi. Bakalım ne diyormuş kariyer evinde. 1 numaralı kart. 2 numaralı kart. 333. 3 numaralı kart. Ne diyormuş? Bir süre önce keyifler yerindeydi. Yani umuyorum rehavete kapılmamışsınızdır. Çünkü kupaların okulu dedi ki öyle bir ihtimal çok yüksek yengeçte. Çünkü suyun kardinal burcu. O rehavete kapıldı mı? Elindekini böyle dağıtır. Bak. O teraziyi şaşırdıysan, elindeki teraziyi şaşırdıysan yapacak bir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok. Ondan sonra kalanlar değer olmadığı için harekete geçecek ama elinde bir değer yok. Çökersin. Niye? Çünkü rehavete kapıldın. Ve elindekini hunharca, elindeki değerleri hunharca katlettin. Olmaz. O değneklerin onlusu neymiş? Hadi bakalım o değneklerin onlusu. Bir dur. O değneklerin onlusu diyor ki gerilirsin. Normal yengeç bu. Bile belli etmiyor güya. Aynen. Gerilirsin. Olasılıkları değerlendirmeye kalkarsın. Kupaların üçlüsü. Bu mudur demeye çalışırsın. Bu sefer kendini o kadar zorlarsın ki. Ama yakıtın nerede? Yakıt. Bak olasılıkları değerlendiriyorsun. Ama onun için yakıt lazım. Onun için de kendini boşu boşuna yorarsın. O boşu boşuna da burada enerjiyi boşa sarf edersin. Enerjiyi komple boşa sarf edersin. Boşa sarf etmeme icap eder sayın yengeç burcu. Bu sefer matematiksel olarak mecburen eksiye gidiyorsun. Cepten yiyeceksin yani. Gelelim şimdi aslan burçlarına. 9 numaralı ev. Ne? İnanç, yüksek öğretim, profesyonellik ve ötesi ve uluslararası ilişkiler, yabancı diller, dış bağlantılar. Aynen. Dış bağlantılar derken uluslararası bağlantılar. Sayın Aslan 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Ne diyormuş? Sayın aslanlar bir süre önce hamlelerinizi değiştirmekle meşgulmüşsünüz kupaların yedilisi. Çünkü sezmişsiniz bunun arkasında bir bit yeneği var diye. Sezmişsiniz. Ama
Şu anda ne oluyor? Yıkılan kule çıkıyor ortaya. Sebep? Çünkü 9 numaralı evi, 9 numaralı ev güncellemenin dibidir. Onun için de o düzenin güncellenmesi gerekiyor. Çatır diye yukarıdan kırılacak, oraya yenisi dikilecek. Güncellenmek budur. Ve bu ani bir reaksiyonla gelecek. O orada güncellendi mi sen ne oluyor lan? Aynen. Acaba yanlış mı gidiyorum? Ne oluyor lan? Acaba yanlış mı gidiyor? Ben yanlış hamle mi yaptım? Hayır, hamlen doğruydu. Ama güncel değildi. Güncellemeye girecek o hamle. Yapacak bir şey yok. O yıkılan kule hayırdır? O yıkılan kule der ki eğer yatırımlarından kazanç istiyorsa 9 numaralı ev bilgini güncelleyeceksin. Bilgin yanlış. Aksi takdirde knockout'sın. O bilgi orada hiçbir işe yaramaz. Kendini ihanete uğramış hissedersin. Bu sefer değer yargıların gider. Çünkü o değer yargıları orada artık geçerli değil. Bitti. Update ne demek? Var olan değer yargıları yenileriyle değiştirilmesi gerekiyor. Aksi takdirde sistem kilitlenmesi olur, error verir. Algoritma ne der? Matematiksel olarak burada hiçbir şey uyuşmuyor. Fatal error. Kodu düzelt. Kod ne? Doğrun, inandığın şey. Kalırsın. Ondan sonra kararsızdan bununla ilerleyemezsin sen. Mümkün değil. O güncellemenin olması gerekiyor. Şart. Matematiksel olarak. Ayıp denen bir şey var ya. Gelelim Başak burçlarına. 8 numaralı ev. Başkalarının kaynakları. Aynen. Ondan sonra kendi ataların, kendi düzenin ve açık düşmanlar ve rakiplerin. Aynen, bakalım. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart Sayın Başak. Ne diyormuş? Diyor ki bir süredir sıyırma arifesiyle böyle gidiyor geliyor. Gidiyor geliyor. Kupaların 8 en sonunda da dedi ben bu oynamıyorum diye. Gidiyor. Nereye gidiyorsun? Şimdi gittiğin yer inandığın yolsa eyvallah. Oraya hiç kimsenin lafı yok. Orada hatta insanlara bok yemek düşer. Ama inandığın yoldan gidiyorsan sıkıntı büyük. Aynen. İnandığın yoldan çıkıyorsan sıkıntı büyük. O zaman olmaz işte. Senin ancak ve ancak inandığın yolda bütün yeteneklerin çalışır. İnanmadığın bir yolda yeteneklerin çalışmaz. Bu matematiksel bir gerçekliktir. O algoritma orada çalışmaz. Hiç şansın yok. Kod hata verir. Niye? Buraya uygun değil çünkü. Bu Jüpiter bu Jüpiter'le uyuşmuyor. Tık. Jüpiter'ini değiştir. Ne oldu? Gün şey yap. Sana uygun olanı getir. Bu sürüm uygun değil. Yapacak bir şey yok. Sürüm meselesi. Tamamen sürüm meselesi. O sürüm meselesi aziz kardeş. Bak kod değil. Sürüm meselesi. Sürüm senin sürümün. Yani o sürüme sen kendini adayamıyorsun. Bitti. Adamak durumundasın. Yapacak hiçbir şey yok. Çünkü ay koç ne? Senin yaşam alanın. Bitti. Nokta. Senin yaşam alanın. Senin yaşam alanına kendini adadığın yer. Evet, tertemiz. Çünkü 8 numaralı evin sahibi akreptir. Oraya ruhunu adamıyorsan. Gelelim şimdilik terazi burçlarına. 7 numaralı ev. Ciddi işler ve ciddi ilişkiler. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Ne diyormuş? Ciddi işler ve ciddi ilişkiler. Bir süre önce bir yenilemeye gittiniz. Evet. Kendimden biliyorum. Aynen. Şimdi adını gerçekten koyma zamanı. Ve bu adı koyarken altında
Mantıksız bilinçaltı, bak az önce tarif ettim. Mantıksız bilinçaltı, o ne demiş, o ne olmuş, o kolektif ne olmuş, öyle dedi, o ne yaptı, o şunu öyle, bunu yaptı, bunu yaptı. Kaybetme korkusu yaşamadan hareket etmen gerekiyor. Mantıksız korkuları bir kenarda bırakacaksın. Bak, kılıç, mantık. Mantıksız korkuları, arkadaki insanların korkularını bir kenara bırakıp ilerleyeceksin ve gözünü kapatıp yardıracaksın abi. Değneklerin beşlisi. Gözünü kapatıp şalteri indirip ne oldu? Error vermiyorum. Kapalı sistem çalışıyorum. Nokta. Yardır. Hiç kimsenin ne yaptığı, neye inandığı, ne yaptığı beni ilgilendirmiyor. Benim inandığım şey sağlam mı? Sağlam. Yardır. Kılıçların beşlisi. Açıyoruz onu. Kılıçların beşlisini. Kılıçların beşlisini. Sana şimdiye kadar sıkıntı veren her şey. Herkes. İnandığın yola sıkıntı yaratan herkes. Aynen. Final destination ve senin önünü, öngörmeni engelleyen herkes. Herkes. Noktayı koyacaksın. Herkesten daha ötesi yok. Çünkü 7 numaralı. Sen temsil ediyorsun o evi. Terazi burcunun evidir o. Önce sen dediğinde de tamam ama senin içindekilerle de baz alalım demeyen herkesi göndereceksin. Bitti. Ve sen o ateşin içine gireceksin. Balıklama. Matematik. Yapacak bir şey yok. Sana eksi veren herkesi sil. O algoritma çalışmaz abi. Yani çalışmaz. Gösterdim mi daha önce? Çalışmaz. Çalışıp error veriyor. Gelelim şimdi akrep burçlarına. 6 numaralı ev. Organizasyonlar ve kararlar. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Ne diyormuş? Diyor ki bir süre önce otoritelerle ve resmiyetle meşguldünüz. Resmi dairelerle. Aynen. Tılsımın kralı ve şu anda onun sıkıntısı, gölge yanı geliyor. O gölge yanını aşacaksın abi. Çünkü organizasyon sana ait. Sen nereyi terk ediyorsun? Hangi organizasyonu terk ediyorsun? O hareketi yapan kim? Ben. Neyi terk ediyorsun o zaman? O zaman organizasyonu, bu otoriteleri buraya, hepsini buraya niye topladın? Matematiksel olarak niye bu kadar mantıksız hareket ediyorsun? Bu mantıksız değil. Bu duygusal tepkidir. Kupaların 8'lisi. Bu duygusal tepki. O duygusal tepkiyi veremezsin. Senin yardırman lazım. Kılıçların şövalyesi. Beni yani, o mantık olacak. Bitti. Duygusal tepki yok. Duygusal tepkiye o organizasyon yönetirken hiçbir duygusal tepkiye yer yoktur. Her şey matematiksel olarak ilerlemek zorundadır. Ve o kupaların 8'lisi bakalım ne yaptı, kim ne yaptırıyor, bakın bunu, Akrebe bunu, kim ne yaptırıyor? Yaratıcılık ya da havadaki duygusal bağların. Aynen. Duygusal bağların. Yani sorumluluğu alması gereken kişiler sorumluluklarını almıyorlar. O zaman onları atacaksın dışarıya. Kardeşim sen niye gidiyorsun? Yaratıcılığına, sorumluluğunu almayan, söyleyip de bunu yerine getirmeyen herkesi o köklü gelecek olan organizasyona sokmayacaksın. Tılsım onlusundan mı vedalaşıyorsun sen? Bu fazla akrep değil mi? Düz. Burnum düşse almam. Tılsımın burnunun düşüp peki nereye nefes alacaksın? Neyle nefes alacaksın? Biraz mantıksız değil mi? Ama ben akrebim, ben düz mantığım. O düz mantık değilse orada hiç mantık yok. Öyle mi? O karar duygusal. Hadi yarın Ay Satürn'e kavuştuğunda ona da anlatırızın aynı şeyi. Ama böyleydi, şöyle diyeceği tek bir cevap var. Matematiksel olarak mantıksız faturayı sen ödersin. Bitti. O mantık olmak zorunda. Gelelim şimdi
Yay burçlarına. Dirin dirin din. 5 numaralı. Yaratıcılığın zirveye vurduğu nokta. Atış evi. Yaratacaksın. Bir numaralı kart. 2 numaralı kart. Ve 333. Aynen. Ne diyormuş 333? Şimdiye kadar yaptığın bütün zihinsel saldırıları, aynen, bütün zihinsel saldırıları seni bir seçim yapmaya götürüyor. Aşıklar kartı. O seçim bir illüzyonla sonuçlanmazsa eğer, bir dur, bir illüzyonla sonuçlanmazsa eğer, kesin garantisi yoktuysa, şimdi atış yapacaksın, hadi. Ne olur? Yusuf. Sonra yapsam olmaz. Ay Satürn kavuşumu. Sonra olmaz. Şimdi. Yusuf. Ya illüzyonduysa Yusuf iyiydik ya. Bak çok iyiydi. Ben eğleniyordum. Eğleniyordum da onun bir sorumluluğu var. Arkadaşım o seçimi yapmak zorundasın. 5 numaraları yapıp atış yapacaksın. Bitti. Orada eller havaya vur patlasın çal oynasın derken iyiydi. Onun sorumluluğu nerede? O seçim nerede? Sayın Yay, Satürn ne yapar biliyor musun orada? Hiç düşünemiyorum ya. Hiç düşünemiyorum işte ben de. Siz gelin bakayım buraya. Gel. Ne oldu? O mu? Sen şimdiye kadar oradaydın, şimdi oraya geçtin. Aşıklar kartı. Normal rutinlerini bıraktın, oraya geçtin. Ama o beni çok heyecanlandırdı. Bakayım. Tamam heyecanlandı. Eyvallah. Evet. Seçiyor musun onu? Bunu 6 ay sonra yapsam olmaz. Oha. 6 ay sonra 4. level'a geçmiş olacağız lan. Neyin peşindesin oğlum sen? Yetişemezsin. Mümkün değil. Kaldın. Zıdırı sıtsın gibileyim. Yapacak bir şey yok. Gelelim şimdilik. O korku, o aşıklar kartı. O aşıklar kartı ne? O aşıklar kartı ne? O aşıklar kartı olayı nereye götüreceğini bilememek. Ve kutlamayı yapmak istemek ama nereye, ne tarafa doğru? Yani önce bir yönünü seçeceksin. Şu tarafa doğru gidiyoruz diye. O seçimi yapacaksın. Ondan sonra kutlama gelecek sayın yani. Ve köklü bir dönüşüm var orada. O dönüşümü yapmaya yiyorsa o zaman aşıklar kartını seçmek zorundasın kardeşim. Yaratıcılık yarattın. O atışı yapacaksın. O atıştan sonra köklü bir dönüşüm olacak. O yemiyorsa hiç giremeyeceksin oraya. Yapacak bir şey yok. Sayın oğlaklar, sayın 4 numaralı ev oğlum, boru mu? Aynen 4 numaralı ev güvenlik alanı. Bakalım güvenlik alanınızdaki süreç nereye doğru gidiyor sayın oğlaklar? 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Ne diyormuş? Diyor ki bir süre önce bayağı emek verdiler bunlar. Aynen tılsımın ası. Bayağı emek verdiler. O emeğin karşılığı olan kupaların onlusu şu anda yok. 4 numaralı ev çünkü. Pardon, direkt sahibi yengeçtir. Kupaların onlusu demektir. Ve ama emeği verdin, adımı attın değil mi? Kupaların onlusuna giriş yaptın değil mi? Evet. Oradaki sen artık eski sen değilsin ama. Orası yepyeni bir alan. Bunu geride bırakacaksın. Önceki seni geride bırakmak zorundasın. Yapacak hiçbir şey yok. Tılsımların aslına ben hiç gelemedim diyorsan orada yapacak bir şey yok. Eyvallah. O zaman kimsenin ağzını açmaya hakkı yok. Çünkü zaten oraya gelemedim. Temiz. Yani güncellenemedim. Tertemiz. O deneklerin olmusu yani olay ne? Olay geçmişi kapatamamak. Bitti. Geçmişi kapatamamak, asıl değerli olanı görememek, tılsımın asıl değerli olanını görememek ve çizgiyi çekememek.
Bitti. Bayılıyorum bu matematiğe. Yaparsa, yerse yapacak hiçbir şey yok. Gölgelerin gücü adına, aynen. Onu yapmak zorunda matematiksel olarak. Çünkü mantık başka şey diyemiyor. O orada olmak durumunda. Aksi tamamen mantıksız. Gelelim şimdi kova burçlarına. Ding! Düşündüklerini hayata icra ettiğin nokta yakın çevreyle beraber. Ondan sonra zaten deneme yanılmaya girip ondan sonraki aşamaya geçeceksin. 9 numaralı ev. Sayın Kova. Nedir ne değildir bakacağız. Bakacağız. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Ne diyormuş? Sayın Kovalar, bir süre önce yatırımlarınızla meşgulmüşsünüz, kupaların kraliçesi. Şimdi onları daha üst aşamaya geçecek haberler alıyorsunuz. Bu aşama köklü bir aşama. Boru değil. Tılsımların 9'lusu. Ama orada paniğe hiçbir şekilde müsaade yok. Ya olmazsa paniğine hiçbir şekilde müsaade yok. Yani nan ötesi kılıçların altılısı. Gerekirse her şeyi komple bırakacaksın. O verimi alamıyorsan. Şimdi 1, 2 ve 3 ne diyormuş? Sonuna kadar savaştın mı? Önce bu sorunun cevabını ver kendine. Kendini kanıtladın mı? İkinci soru. 3 numaralı soru. Korkularından ne haber? Hangi korkuların? Şimdiye kadarki alışkanlıklarından. Bu onun kaçış kapısı olmasın. Hepsini kaldır. Onun kaçış kapısı olmasın. Olmuyor. Biliyordum zaten. Bilinçaltı. Biliyordum. Neyi biliyordun oğlum? Şu anda güncellemenin son noktası. Neyi biliyordun? Una momento por favor tabi. Neyi biliyordun? Olmayacağını biliyordum. Biz en iyisi gidelim. Sebep? Daha kendinizi kanıtlamadık. O bir hayran. Hayırdır? Onu yapman lazım. Saldırmaya devam edeceksin. Aksi takdirde yaptığın her şey o panik yüzünden, balık paniği yüzünden arrivederci. Yaptığın bütün yatırımlar olduğu yerde knockout. O yüzden düşündüklerim bak daha 3. evdesin. 9 numaralı eve geçeceksin. 3. evde pes ediyorsan 9 numara evi rüyanda zor görüyorsun ya. 4, 5, al bak 3. ev. 1. ev, 2. ev. Hiç girme oraya. Şöyle yapalım. 3. ev. Şu anda burada kovanın koç burada. Bak kova, balık, koç. Buraya geliyor şu anda. Buradan 9'a geçmek zorundasın. Olay istediğin noktaya. Tılsımların 9'lusu o. Tılsımların 9'lusu 9 numaralı ev. Sen orayı hedefledin. Ama daha 3'tesin lan. 3'te kendini kanıtlayıp güvene alacaksın ki ondan sonra daha fazlasını üretip büyük bir organizasyona o dönüştürdüğün organizasyonu resmen inşa ettiğin, seninle aynı boya gelen, inşa ettiğin bir numaralı ev ve dış kaynaklarla beslediğin, başkanın organizasyonlarıyla beslediğin, en sonunda da tescillendiğin nokta. Anladın? O tescili almadan hangi panik? Bu sadece ay balığın artık son güncellemedeki eski bilinçaltı korkuların artık final destination'a gelmiştir, son aşamaya. Oradan kopacaklardır. Ama kopma, hayır dedikleri nokta. Gelelim şimdi balık burcuna. Balık burcu
2 numaralı ev değerler. Aynen. 1 numaralı kart. 2 numaralı kart. 3 numaralı kart. Sayın Balık. Ne diyormuş? Bir süre önce kutlama hedefli gidiyordunuz aldığınız haberlere istinaden. O kutlama ancak ve ancak ölüm kartıyla sonuçlanır. Yani bir fiziksel aşamayı, somut bir aşamayı şuradan göstereyim. Açtım bunu. Haber geldi açtım. Bunu burada çıkarıp atmak ve bunun yeni modelini takmak zorundasın. Ölüm kartının manası bu. Millet ölüm o değil abi. Ölüm şu. Bu kopacak. Bunun yenisi takılacak buraya. Plüton bu işe yarar. Ve ondan sonra artık oh şimdi rahattayım diyebilirsin. Ancak ve ancak o zaman. Aç ölüm kartını. 1, 2, değerler çünkü bu mor değil oğlum değerler. Onun içinde otoritelerle bağ kurman lazım. Ve duygusal hiçbir tepkiyi kabul etmiyorlar haberin olsun. Bana ne vermeseydi o kaybetti diyecek sana. Arkandan bu cümle kurulacak. Bize ne o kaybetti duygusal tepki verdi gitti. Biz duygusal tepkiyle çalışmıyoruz kardeşim. Biz jetonla çalışıyoruz duygusal tepkiyle değil. Onun içinde ona ancak 3'ün biri var. Gelecek yok. O yüzden de rahat edemezsin. Bitti. Çünkü bunlar senin mutlak değerlerin sayın balık. İşine gelirse keyfim bilir. Matematiksel olarak ben açıklamayı yaptım. Gerisine uyumak tamamen sana kalmış olan bir şey. Dur bitti. Tamam. Arkadaşlar benden bu kadar. Ben Ozan Kutbay. Daha sonraki videolarla görüşmek üzere. Arrivederci. Eyvallah.